Herkese selam, ben Fulya, ODTÜ Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Bugün birlikte nasıl kafayı yemeden ODTÜ'den mezun olabileceğinizi konuşacağız. Ben burada doğru bir örnek olarak oturmuyorum bu arada. Ben kafayı yedim. Hem de çok fena yedim. Bu videoda nasıl benim gibi olmayabilirsiniz bunu konuşacağız. ODTÜ kesinlikle toksik bir ilişki gibi. Uzaktayken özlediğiniz, bir aradayken gitmek istediğiniz, bir an önce bitsin istediğiniz o toksik ilişki. Birlikte nasıl bu toksik ilişkiyi sağlıklı hale getirebileceğinizi ve bu toksik ilişkiyi nasıl sağlıklı bir şekilde sonlandırabileceğinizi konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Nasıl kendimin dibe çöktüğünü anlatmak için kendi serüvenimi anlatmak istiyorum. Ben Adana Fen Lisesi mezunuyum. İngilizce bilmiyordum. Vakit ayırdığım hobilerim yoktu. Tüm boş vaktimde matematik, fizik, kimya çözdüm. Tüm boş vaktimde paragraf çözdüm. Tüm boş vaktimde oturdum, ders çalıştım. Bunun dışında bir şey yapmayı bilmiyordum. Öğütlenen tek şey ders çalışmaktı. Çünkü en önemli şey üniversite sınavıydı. Evet, çok güzel. Üniversite sınavında başarılı olduk, geldik. Ama neye ne kadar vakit ayırmamız gerektiğini, hem hobilerimize vakit ayırıp hem kendimizi geliştirip hem de ders çalışıp başarılı nasıl olacağımızı kimse bize öğretmiyor arkadaşlar. Benim en büyük afallamam buradaydı açıkçası. Başarılı olmaya çalışırken kendimi harap etmemek. Üniversite sınavında bu çok daha kolaydı. Çünkü hedeflenen şeyler çok net, yapman gereken şeyler çok net. Ders çalışıyorsun, konuyu öğreniyorsun, alıyorsun test kitabını, çözüyorsun, deneme sınavları çözüyorsun ve sınava giriyorsun. Yani bu süreç, her şey çok net. Yani bu süreç içerisinde kafayı yemeniz çok daha zor. Kafayı yediğiniz nokta nerede başlıyor biliyor musunuz? Tek alıştığınız şey bu olduktan sonra hem bir şeylere vakit ayırmak isteyip hem de başarılı olmak istediğinizde. Hadi diyelim ki önemli değil ya, ben bir şeylere vakit ayırmak istemiyorum. Hobi gerek yok bunlara. Ben dümdüz ders çalışıp iyi ortalama yapmak istiyorum diyorsanız yine kafayı yiyorsunuz. Yani çünkü bu sefer de hayatta yaptığınız tek şey ders çalışmak ve bunun sonucunda girdiğiniz sınavlarda yine başarısız olabiliyorsunuz. Neyse tamam, benim hikayeme geri dönelim, buralara geleceğiz. Hazırlık okuyarak başladım. İngilizcem de iyi değildi tabii ki. Yani devlet okullarında okudum. İyi bir İngilizce eğitimi almadım. Fen lisesinde de İngilizce o kadar da önem verilen bir şey değildi. Üniversitedeki ilk özgüven problemlerimle İngilizce sayesinde tanıştım. Hazırlığın bende bıraktığı en büyük tahribat şuydu. Tek becerim olan matematik çözme yeteneğimi de kaybetmiştim. Körelmiştim. Bunları kafam almıyordu artık. Bir de üstüne bunların hepsi İngilizce öğretilmeye çalışılıyordu. Alışkın olduğum düzenin yine dışındaydım. Oldukça zordu. Ama yine hala kafayı yediğim noktalar buralar değil. Buralarda çok daha iyiydim. Çünkü üniversitedeydim. Yeni şeyler keşfediyordum. Yeni topluluklar deniyordum. Yeni şeyler öğreniyordum. Güzeldi buralarda da. Sonra ilk midterm'e girdim. Çıktım. Açıklandı. Kimya midterm'ü. Kimyayı hiçbir zaman sevmedim bu arada. Bu bir tesadüf müdür bilmiyorum. Körden düşük almıştım. Ortalamanın altındaydım. İlk defa bununla yüzleşmek çok acı oluyor bence. Özellikle bizim gibi hayatları boyunca bir şekilde başarılı olmuş, bir şekilde ortalamanın üstünde kalmış öğrencilerin bir sınavda ortalamanın altında kalması çok üzücü ve çok yıpratıcı bir süreç. Neyse, hala bu arada çok kötü değildim. Dedim olur ya böyle, hani çalışırım, ikinci sınavda yükseltirim. Ama ders çalışmayı bilmiyordum. Üniversite sınavında her şey çok net, dediğim gibi. Yeterince emek harcarsan oluyor. Ama ben hiç unutmuyorum. Kimya sınavının ikincisine deliler gibi çalıştım. Ve zar zor ortalamada aldım bu sefer. Ya ortalamanın üstüne bir türlü çıkamadım ve varımı yoğumu koydum ya ortaya. Bilmiyorum. Belki de bununla yüzleşmem gerekiyordu o an. Hep böyle bakıyorum olaylara. İkinci dönemde dibe doğru yuvarlanıyordum başarı olarak. Nasıl çalışmam gerektiğini hala çözememiştim. Benim çalışma yöntemime göre başarılı olmak için saatlerce çalışmam gerekiyordu. Çünkü asla pratik bir çalışma yöntemi değil, asla önemli yerlere odaklanmıyor. Böyle didik didik her şeyi öğreniyordum. Ya bu da çok vakit alan bir şeydi, asla yetişmiyordu ve başarısız oluyordum. İngilizce ile olan derdim hala bitmemişti açıkçası. Benim başarılı olduğum şeye dönmem lazım galiba dedim. Ve Erdem'le birlikte Palme'nin elektrik konularını anlattığı kitabını almıştık. Evet, üniversitedeki fizik 106 dersi için Palme kitabı aldık. Baya üniversite hazırlık kitabı. Dedik ki açalım, buradan konuyu öğrenelim. Bunu anlayalım Türkçesinden. İngilizcesini uyarlarız yani.
Böyle bir noktadaydık. Fizik sınavına 3 gün vardı. Gidip Kızılay Olgunlardan Palmiye'nin kitabını almıştık. Ve yetişmiyordu da. Korkunç pandemi vurdu. Bu ızdıraptan bizi kurtarıp başka bir ızdırabın içine attı. Eğitim hayatımın kanayan yarasıdır pandemi. Pandemiden çok bahsetmeyeceğim bu videoda. Travmalarım depreşiyor diyormuşum. Daha sonra bir şekilde pandemide ben başarılı olmayı çözdüm. Hani deliler gibi ders çalıştım. Başka hiçbir şey düşünmemek için tek yaptığım şey oturup ders çalışmaktı. Bu yüzden başarılı oldum. Ya bunun bir numarası yok. O yüzden bunu anlatmak istemiyorum. Pandemiden hemen sonra ben Yandal'a başladım. Dedim ki ben Yandal'a başlıyorum iktisattan. Endüstri mühendisliği zorunlu derslerini tabii ki alacağım. Üstüne Yandal'dan da bir tane ders alayım. Böyle 7 dersle dönemi kapatırım ben dedim. Yavaş yavaş benim yıkımıma geliyoruz. Hiç nefes almadım. Gerçekten sürekli ders çalıştım. Her gün kütüphanedeydim. Sabahtan geceye kadar, gece yarılarına kadar. Ne bir spor, ne bir sosyalleşme hiçbiri yok. Tek yaptığım ders çalışmaktı. Zaten bir yerden sonra sınavlar bir başladı. Arda arda, 2 gün arayla, işte her gün. Sürekli işte bir quiz'e giriyorum, oradan çıkıyorum, bir grup ödevi yapmaya gidiyorum. O sırada ben bir de staj arıyorum. Bunlar yetmezmiş gibi. Part-time çalışmak istiyorum çünkü bir yandan. Seri bir şekilde stajlara başvuruyorum. Onların gönderdiği testleri çözüyorum bir yandan. Ki yani bunu yaşayan bilir. İğrenç bir süreç. Ya sürekli size bir yok işte genel yetenek testi, yok İngilizce testi, yok bilmem ne testi. Sürekli bir şeyler çözüyorsunuz. Saatlerce. Hiç unutmuyorum. Bir gün yan daldan aldım. Makroekonomi sınavına gittim. Akşam 5'te. Geçen bir haftadır full ders çalışıyordum. Sonraki en az 2 haftada full ders çalışacağım. Final haftasındayım. Çıktım. İktisatta okuyan arkadaşlarım ve 10 kişi falan partiye gidiyorlardı oradan çıkışta kutlamak için. Akşam 7.30-8 gibi. Tam böyle devrimin yanından yurda doğru yürüyorum. Aşırı stresliyim. Yarına bir finalim var saat 9'da sabah. Ve çalışmam gereken bir 6-7 slide var. Çok önemli bir sınav yani öyle böyle değil. Yol boyunca duş mu alsam, yemek mi yesem bunu düşündüm. Çok acı. Şu an size garip geliyor olabilir ama o an gerçekten 15 dakika bile çok önemliydi. Günlerdir çok az uyuyordum. Sürekli ders çalışıyordum. Diyorum ben ne yaşıyorum şu an hayatımda. Sonraki günkü sınavımı düşünüyorum. Ne kadar konum kaldı? Ne kadar çalışmam lazım? Ne kadar uyuyabileceğim? Neyse yurda gittim. Duş aldım. Tercihimi duştan yana kullandım. Akşam yemeği yemedim. Ders çalışmaya başladım. Yetişmeyeceği hissi içimi kapladı. Oturup bir plan yapmaya karar verdim. Kaç tane sınavım kaldı? Kaç tane ödevim kaldı? Neler yapmam lazım? Ne kadar vaktim var? Bunları hesaplarken ben hep kaşınmaya başladım. Stresten. Bir yandan yazıyorum. İşte yarına bu var. Sonraki güne bu var. İşte şu stajın gönderdiği test var. Onu çözmem lazım bir ara. Ama yani hani öyle böyle değil. Stresten şuram kıpkırmızıydı. Sonra aynaya bir bakayım dedim. Ne oluyor ya? Bir baktım. Buralarım böyle benek kızarıklıklar var. Ama üstüne düşünecek vaktim yok bu arada. Oturdum ders çalışmaya devam ettim. O gece çok az uyudum. Sabah kalktım. Buradaki kızarıklıklar devam etmiş buralara doğru. Sonra gittim sınava. Sınavdan çıktım. Grup ödevini yaptım. Ondan çıktım. Sonraki güne farklı bir sınavım vardı. Derken ben bir hafta boyunca bir yandan kaşınıp bir yandan ders çalıştım ve işlerime yetişmeye çalıştım. Doktora gidecek vaktim yoktu. Sonunda finaller bitti. Ama ben çökmüşüm yani öyle böyle değil. Hani fiziksel olarak göz altlarım mosmor. Her yerim yara bere içinde. Dermatoloğa gittim. Dermatolog baktı bana. Dedi ki sen rozasea olmuşsun. Çok mu streslisin? Evet dedim. Soğuk bir yerde mi yaşıyorsun? Evet Ankara'da yaşıyorum. Senin cildin de kuru dedi. Çok normal. Stres yapar bunu dedi. Soğuktan ve stresten uzak dur dedi bana. ODTÜ'yü tarif ediyor benim için. Tüm tatil boyunca ilaç kullandım. Sürekli düşündüm. Ben niye bunu yapıyorum kendime? Yani neden bunu yapıyorum? Niye böyle bir şeye katlanıyorum? Ne anlamı var ki? Tam bunları düşünürken oda arkadaşım İrem, o psikoloji okuyordu. Onunla yaptığımız bir konuşmayı hatırladım.
Şema terapisi diye bir terapi dersi alıyordu. Orada okudukları bir kitap vardı. Bu kitaptan bahsediyordu bana. Böyle farklı farklı şemalar var. Mesela yüksek standart değer diye bir şema var. Kimler sahip, kimler değil sınıfta konuşurken hocaları şöyle bir şey söylemiş. ODTÜ'deki öğrencilerin çoğunda yüksek standartlar şeması var. Hani sizin buraya gelmenizi sağlayan şey de bu. Bundan sonrasında hayatında stresle boğuşmana, sürekli en iyisini hedeflemene, kendini yıpratmana, bir yandan başarılı olmanı sağlarken bir yandan da acı çekmene sebep olacak şey bu şema. Sonra ben okumaya başladım o kitabı. Evet dedim ya, bende yüksek standartlar şeması var. Ben bir türlü, evet ben başarılı oldum, evet ben yeterince çalıştım, yeterince iyi yaptım diyemiyorum. Ben yapabileceğimden daha fazlasını hep sorumluluk olarak alıyorum kendime. Ben halihazırda kendi lisansıma yetişemezken bir yandan zaten yapabiliyorum diye yan dalda yapmaya çalıştım. Bunun farkına varmam kafayı yeme serüvenimi durduran şey oldu. İkinci dönem okul başlarken yine 7 dersim vardı. Ben sene başından 2 tanesini direkt bıraktım. Ben kafayı yiyeceğim artık. Dayanamıyorum. Bu yoğunluk bana çok fazla. Ben okulu uzatıyorum ya. Ne olacaksa olsun, ne olabilir ki ya? Hayatımdan ne kadar vakit kaybedebilirim yani? Yani o sırada benim için yapabileceğim en mantıklı çözüm buydu. Sonra fark ettim ki sadece şu kafamın içinde geçen düşünceleri değiştirip mental sağlığımı koruyabiliyorum. Problem benim kafamın içinde kendime koyduğum hedeflermiş. Her zaman her şeye çalışıp, her şeyi öğrenip sınava girmeme gerek yok. Bazen de ana şeyleri öğrenip girsem yeterli. Vaktim yoksa bir grup projesindeki tüm sorumlulukları almama gerek yok. Yani başkalarına bırakabilmeliyim, yardım alabilmeliyim zaman zaman. Bu yük bana fazlaymış ya. Gerçekten fazlaymış yani. Ben bu yükü kaldıramıyormuşum. Benim bu yükü paylaşmam gerekiyormuş. Zamanla paylaşmam gerekiyormuş. Çevremdekilerle paylaşmam gerekiyormuş. Bunu fark ettikten sonra şu kafamın içindeki bazı düşünceler çözülmeye başladı. Böyle bir dönem hepimiz için gelebilir. Farkında olmak bir şeyleri çok değiştiriyor. Kendinizi koruyacak olan sizsiniz. Kimse gelip size ya sen çok çalışıyorsun, bak hasta olacaksın, ara ver demeyecek. Bu sistem size diyecek ki çalışıyor musun? Çalışabiliyor musun? Daha çok çalış. Daha çok çalış ya şu sınava. Biraz daha çalış. Şuradan biraz daha sorumluluk al. Git bir yandan staj yap. Sistem size bunu söyleyecek. Yani hiç kimse size bir dur ya, sakin ol demeyecek. Bunu diyecek olan sizsiniz aslında. Ben bunu fark ettim. Yani her şeye yetişmek zorunda değiliz. Hayatımızın şu en güzel yıllarını heba etmek zorunda değiliz. Sadece ders çalışmak asla ama asla sizin mental sağlığınızı koruyamaz. Korumuyor. Kesinlikle başka şeyler de yapmalısınız. Bazen bazı şeyleri gerçekten hızlı halletmeyi öğrenmelisiniz. Bunu da nasıl yapabilirsiniz? Verimli çalışmayı öğrenerek. Üniversitenin başına gerçekten bu konuda berbat bir insandım. Saatlerce çalışıyordum ama ilerlemem azıcıktı. Ben Pomodoro tekniğini çözdükten sonra bir şeyler çözülmeye başladı. Çalışma saatlerimi arttırdım. Daha verimli çalıştım. Ve hani normalde çok daha uzun sürede halledeceğim şeyleri kısa sürelerde halledip kalan boş vakitlerimde kendime vakit ayırdım. Ya şu kendime vakit ayırmak ne kadar önemli. Ya bir insan duş mu alsam yoksa yemek mi yesem diye düşünüp İçinden birinin daha önemli olduğuna karar verip diğerini boş veremez ya. Bu ne kadar saçma sapan bir şey. Ben o gün aç uyudum. O durumda bile yetiştiremedim ben konuları. Çünkü zaten yetiştirebilmem mümkün değildi. Bir şeylere yetişemiyorsanız bu sizin suçunuz değil. Belki de gerçekten kaldırabileceğinizin çok üstünde sorumluluk alıyorsunuz. Bunun farkına varmanızı tavsiye ederim. Bir diğer konu, söylediğimiz şeyler aslında bizi o kadar etkiliyor, o kadar değiştiriyor ki. Sürekli şikayet etmek asla çözüm değil. Kesinlikle yapmanız gereken şey olumlu tarafından bakmak, olumlu düşünmek. Ya bu gerçekten mentalinizi değiştiriyor. Nefret ediyorum, hayattan daha fazla çalışmak istemiyorum, ODTÜ'nün Allah belasını versin diyerek mutlu olamazsınız. Mümkün değil. Sürekli bunları dile getirmek. Sürekli ne kadar yoğun olduğunuzu, ne kadar stresli olduğunuzu, ne kadar mutsuz olduğunuzu dile getirmek sizi daha iyiye götürmeyecek. İyi konuştukça gerçekten iyi hissedeceksiniz. Üçüncü tavsiyem şu. Her ne kadar okul sizi diğerlerle kıyaslıyorsa, tek başarı kriteri diğerlerinden başarılı olmaksa, böyle bir curve sistemi içerisindeyseniz yapmanız gereken şey belki de kendi değerinizin farkında olmaktır. Kendi değerinizi başarılarınızla ölçüyorsanız maalesef kafayı yiyeceksiniz. Çünkü sizin değeriniz kesinlikle başardığınız şeyler değil. Eğer böyle olduğunu düşünüyorsanız her ortalamanın altında kaldığınızda depresyona gireceksiniz.
Sizi mutlu eden tek şey başarılarınızsa, her başarısız olduğunuzda ben ne yapıyorum? Ben niye bu okulu okuyorum? Ben başarısız mıyım? Ben asla başaramayacak mıyım? Ben bu okulu bitiremeyecek miyim? Sürekli bunları düşüneceksiniz. Yapabileceğiniz belki de en mantıklı şey kendi değerinizi başarılarınızdan ayrı tutmak. Zaman zaman ortalamanın altında kalmanın hiçbir önemi olmadığının farkında olmak. Çünkü hani mezun olacaksınız ve fark edeceksiniz ki hep ortalamanın altında kalan o arkadaşlarınız da aslında çok iyi yerlerde. Onlar da çok güzel işler başarıyorlar. Sırf önünüzde bir yarış var diye yarışmak zorunda değilsiniz. Bunların farkında olmanız dileğiyle kendi serüvenimden, kendi öğrendiğim şeylerden bahsetmek istedim. Biliyorum çok böyle klişe olabilir söylediğim şeyler. Ama gerçekten hani birileri bana söylemiş olsaydı belki de ben dibi görmeyecektim. Belki birilerine faydam olur. O yüzden böyle bir video çekmek istedim. Umarım faydalı olmuştur. Eğer beğendiyseniz videoya beğeni bırakmayı ve daha fazla içerik için abone olmayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.